Güzel bir şey giy, gözünü seveyim. Aa başlıyor. Başlıyoruz, gel. Şey nerede Dost? PlayStation kulaklığı. PlayStation kulaklığı ne hala götüme sokmadıysam eğer. Ne çok küfür ediyorsunuz ya. Ya sanki biraz önce çenemizin bağına küfreden başkasıydı anasını satayım. Hadi 16 saniye. Heyecanlı uktaydı. Hızlı. Ulan ben Xbox'ın şeyinde kalmışım. Yeee, alevli çok havalı. Başlıyoruz. Benim yayın Xbox şeyinde kalmış. Neden açtın? Bethesda mı? Kerim Abdülcabbar mı la? Bethesda mı? Hadi lan, öyle Japon mu olur? Hani kıza zorla Japonca şey yapmışsınız ya, tamam Japon, okey Japon'da mı? İmiga nayo. Aman ha, karpuza sokma. Ne oynuyordu lan ona biraz önce? Your feedback sometimes challenges us, but it forces us to be always challenging ourselves. You empathize with us as developers and with each other as a community. Ya bize It's really beautiful. Mok'tan bir sunum izletmeyin ya. I'm Dinga Bakaba, and I used to take a week off every time a Ses Bethesda az. game came out. Ses biraz. When I was 8 years old, I used to sneak over to my buddy's house to play Doom. I'm Rush Lambert. Daggerfall was one Açtık of the very ses. first games that got me into the Elder Scrolls. Talha tekrardan merhabalar diyor And I sana started out Salant as a 16-year-old gamer who 376. just wanted to bring joy to others through video games. And now I'm game director at Arcane Studios. Now I'm a game programmer. Aman Kurta Bey abone olmuş. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bunlar Bir hep saat önce emek. olmuş. Now Emek. I'm a UI programmer at Bethesda Biz de bilirdik Studios, GTA and 5 I'm oynayıp the geyik show. yapmayı. Oyuncağın çok fazla sesi gidiyor bu arada. I see you. We see you because we are you. Her şeyden de şikayet etmeyin ya. Bir kere de bir şeyden de şikayet. Her şeyi de eleştirmeyin ya. Bir şeyi de beğenin ya. İyi bir ritim gösterdi ama çok. Ay Fallout'ta da başımıza taş düştü. Yeter lan. Her şeyi bir takmalı, kulaklığı bir takmalı. Umurumda değil herifin. Yok ya, konuşma falan başlamadı. Ay bu ritim gösterdi. Hadi sendeki de göster. Hepsini gösteriyor. Al yani. Ya ben bir şey beklemiyorum bu adamlar ya. Hiç var ya, Bethesda'ya zerre şeyim kalmadı. Sert gitmeyeyim de gerçekten. Bethesda fanboyların eline düşme oğlum. En fenalar onlar. Hiç de böyle. Çok fenalardır yani, tavsiye etmem. Kim biliyor bak. Tavsiye etmiyorum abi. Ellerine düşmeni istemem yani. Hani tarikat gibiler yani. Fenalar çünkü. Bethesda yanlış iş yapmaz. Bethesda her zaman doğrudur. Piyasadaki en iyi firma. Arada çok bağıran var. Oyunları ye. Başka biri geliyor. Ay yok lan, aynı herif işte her sene çıkan dallama. Ya Todd Howard değil de Bethesda sonunu hep bu yapıyor zaten. Vice President. O Turta Bey buradayım canım. Teşekkür ederim. Thank you. I thank you. Selamlar arkadaşlar. Hello everyone. How are you? Fine, thank you. Beyler Skyrim 2 duyurulacak, bekliyoruz.
İzleyen de artmış şimdi gerçekten Skyrim 2 JPEG bekliyoruz. Skyrim 2 JPEG. Skyrim 2'den yeni JPEG bekliyoruz. Bir de Starlink miydi? Amerika'daki Naziler. Goldfish. Ondan da GIF bekliyoruz. Hey millet niye gaza geldi bu kadar anlamadım ama hadi bakalım. Juraikit. Tam Tamriel'da macera diyor ya, bir basacak mobil şeyi. Al sana Tamriel diye. And that's the key. You take the worlds that we create and you make them yours. You share your experiences with other players, with friends, and with family. With our games, you've built large global communities that truly matter. This year, we want to give special recognition to the extraordinary Bethesda community. As you saw in our opening video, you mean everything to us. I've almost been at this company for 20 years. And when I first started... Siz bizim için de çok önemlisiniz. Siz böyle oyuncular bizim için her şey sıkıntıyor. Ben şimdi sizi simultane When I first started, one of my first responsibilities was moderating the community forums, chatting with you and keeping you up to date on our games. It was a great way to start my career at Bethesda because it was the perfect reminder of why we do what we do. And like so many others at Bethesda, I've spent a lot of time with you at events around the world. Bethesda'yı kötü laf adamları forumlardan banlamak bir şey. So tonight we'll be taking time throughout the show to hear directly from some of you in the Bethesda community. Sizden diyor, we are thrilled tonight to show our fans the lineup of great games we've been creating just for you, including the premiere of some exciting new games, and we'll go deep on Doom Eternal. Sizin için yaptığımız acayip mükemmel oyunlar var. Çok acayip oyunlar yaptık diyor sizin için. So, if you're ready, let's kick it off and to get an update from our friends at one of the most celebrated development studios in the world, Bethesda Game Studios. Please welcome studio head and my good friend, Todd Howard. Todd Howard'a girdik ya. İyi ki çıkmasın dedik yani. Çok acayip. Bu adamın o kadar açıklaması, o kadar şeyi patlamışlığı var. Titriye bak abi. Hala bir de ayakta alkışlıyorlar. Bunu bilerek gösteriyorlar bence. Kesitli olarak yapıyorlar. Hani o şeyi biraz prestijini geri kazansın diye. Başka hiçbir açıklaması yok abi. Hani bana şey gibi geliyor bu, hani yalancı peygamber der ya, false prophet. Tam o ya böyle false prophet bildiğin. Incredibly exciting year at Bethesda Game Studios. Çok heyecanlıydı. Ya bu heriften daha az itici gördüm ben ya. Actually, over the last year, we've had over 60 million players in our games, our most ever. And it's all of you. Sabah işe gideceğim ya, ondan dolayı. Who have made these worlds what they are. Take Fallout 76. Niye bağırıyor millet şu an Fallout 76 deyince? Abi çok acayip, ben bunu şaşırıyorum ya. A type of game we'd never done before. Had a lot of difficulties at launch. And we got a lot of well-deserved criticism. Millet çok acayip şu anda. But the team kept working on it, and you kept playing it. And through all of that, something amazing has happened. It's thanks to all of you. This game has one of the best online communities we've ever seen. We made a post-apocalyptic survival game where you can do whatever you want, and everybody's nice to each other. They don't go on killing griefing sprees. They leave food and water for the newbies and wave to each other. I don't know about you. This should give us all hope for humanity when the apocalypse does come. To you. And we have a lot more in store this year for Fallout 76. But first, our latest game, The Elder Scrolls Blades, is in early access. And thanks to all of you, it became our second straight #1 mobile game after Fallout Shelter. Absolutely incredible. Abi bir sene önce durdular bu oyunu, nasıl early access'te hala bunu anlamadım. And to tell you what's coming to Blades, let me introduce project leader Craig Lafferty and art director Matt Carafano. Her gösterdiği şey niye böyle alkışlamayı meyilli o anlamıyorum. Aha da götüm.
Çağır dinleyelim reis. Neler Şimdi yapmış. göt deliğimi açacağız. Nasıl yavaş açıp kapadığımı izleteceğim size. Todd! You're perfect, Todd! As someone who's worked on the Elder Scrolls for 20 years, it's been incredible to bring this world to your phones in an all-new way. We still love those classic dungeon crawlers, and it's clear you do as well. And whether you're exploring a dungeon or rebuilding your town, it's great to be able to do it wherever you are. Since it's E3, we're releasing our biggest update yet, featuring all new jobs and solo arena battles, an all new custom jewelry system, and a brand new dragon quest line. Aman tanrım, mobil oyunda yeni bir questline var. It has even more, but best of all, it's coming out tonight. Yatır oğlum yatır. Aman tanrım, bu gece geliyor üstelik. Hangi şeyleri istiyor ya? Şimdi bu kadar taşak geçiyorum ya, 2-3 ay sonra bana reklam versinler. Elder Scrolls Blades reklamı yapmak zorunda kalsam. Belki güzel. Nasıl severek yaparım biliyor musun? Nasıl mutlu yaparım o reklamı böyle. Sonra düzgün bir şey reklamını yapıyorum diye. Hani mobil oyunlar içerisinde en azından düzgün bir şey değil. Bize böyle. Kaypaklık bizim için. Aha Switch. Ne oluyor? Daha Blaze ona da mı geliyor? Zaten geliyor mu? Bethesda bayağı sıkı çalışıyor ya. Abi. Nintendo ile. Mobil oyunu Switch'e mi çıkarıyorsunuz anlamadım. Evet. Aa şeyde. Evet. Evet öyle yapıyorlar evet. Fuck. Harikasınız abi. Vay anasını çok heyecanlı. Aman tanrım. Ama tüylerim diken diken oldu. Yes, Blades is coming this fall to the Harbi lan, Nintendo tüylerim niye Switch, dikkat and yes, ediyorsun? it's still free. Soğukluğundan geliyor. Blades is the perfect fit for the Switch. You can play on the go, on your TV, and with motion controls. But best of all, it's cross-play and cross-progression with the mobile version. So you can Ya ne olur bağırmayın start ya. tonight on Cross mobile, play and varmış, all your cep progress will telefonuyla. carry over. Yalnız And it's playable kontrolcüyle here at enteresan E3 olabilir. in our booth Güzel and çalışıyorsa. Nintendo's. Ya bedava ya, gelsin ne olacak anasını satayım. Fallout Shelter'ı da oynadım bir süre sonra altın köşeye. Bu da Ha bu bedava değil mi? And for Tabii, those tabii, of you bedava. playing on Ne mobile, we satıyorlar also have acaba? some special rewards for both our Apple and Google players this week. So download tonight and let us know what you think. Thanks again. Yay, exclusive E3 görmeyiz. Bak bedava Ruby geliyor. Now, let me introduce Jeff and Tom to tell you what's coming to Fallout 76. Ciddi Fallout 76'da rekor bir şey. şey demişler. Ulan götü boklu No Man's Sky bile toparladıysa bizim de toparlamamız lazım falan diye. Hi, I'm Project Leader Jeff Gardner. Soldaki zaten Fallout 76'nın kodlarını yemiş gibi duruyor anasını On satayım. behalf of everyone at Bethesda Game Studios, we want to thank the millions of you who have played with us, stuck with Eğer us, biri size and helped şişman shape the derse onu world da of yiyeyim. Fallout bak. 76. Ne kadar oyuncusu var acaba ya şu anda aktif olarak Fallout 76'nın? Çünkü abi, inanılmaz indirimlere uğradı oyun ya. Yani neredeyse bedava verilecekti. Şey alan işte, analog korumalı alanın yanında veriyorlar diye bedava. PlayStation 4 analog koruması alıyorsun 2 tane, yanında Fallout 76'yı bedavaya veriyorlar. We've also been working on our biggest update yet. It's called 10 Wastelanders. oyuncusu varmış falan. And it will Ya. fundamentally change the game. It's been some time since Vault 76 opened its door. O kadar şey yaptılar ki abi, laçkalaştırdılar ki şu dünyayı kullana. Isn't quite what it used Yazık to be. oldu markaya. We encountered a lot O ne of lan things. okuma. Overcame a lot of Şu mesela things. Brotherhood of Steel. I don't think any of us expected for people. Tamam mı? Power Armor'ı bulacaksın da ilk oyunda giyeceksin. Büyük bir olaydı abi. Ha, NPC koymuşlar, görev koymuşlar. Evet, hayret. Allah NPC var. Abi çalışsa güzel abi. Hepimiz seviyoruz dünyasını da. O kadar sevmemize rağmen hani alalım da oynayalım. Bende var 76. Var değil mi? 5 saat falan oynamıştım ben. İlk 1 saat eğlenceli geldi. Sonraki 2-3 saat var ya böyle diye.
Ben inanamadım yani oyunun kötülüğüne gerçekten. Ondan sonra 2 hafta sonra inceleme puanları düşünce ha dedim bende sıkıntı yokmuş. İnceleme yapmaları da 2 hafta sürdüğü için malum oyunun. Hala bak daha fragman bitmedi oradan bağırıyorlar ya. Ben oyunun işte niye bu oyunun inceleme kodları erkenden verilmiyor, niye bunların puanları saklanıyor dedim diye dayanamayıp oradan başlattılar değil mi? Şeye saldırdılar ya, bu adam işte Amerika'ya FETÖ falan olayına zapt gitti diye. Ondan sonra da çünkü abi adamın söyleyebileceği başka hiçbir şey yok. Yaptığımız işe bir şey söyleyemiyor falan filan, alakasız bir yerden iftira atmayı tercih ediyor. Şimdi de yok ben öyle bir şey demedim ya. Year 1 was about the vault doors opening and all of you settling the wasteland. Year 2 is about people coming back to reclaim it. Like previous Fallout games, these characters have their own stories and goals. It's up to you to choose how to interact with them and live with those consequences. The Wastelanders update is coming this fall and will be free for all Fallout 76 players. I'm a Fallout 76 owner, so update is free for me too. I'm so happy, guys. Just for E3. Fallout 76 is going to have a free Wastelanders ne şimdi ek paket gibi bir şey mi? Tomorrow. Ne oluyor? Ek güncelleme mi abi? Güncellememiş. Ya yok bu free trial ayrı. Ondan önceki o Wastelanders şeyi bedava güncellemeymiş. Parayla verdiğini bayağı arttıracakmış. Bedavaymış arkadaşlar. 7 gün kafasında götü olan uzaylı görmek. Her bir diyalog paralı olacak, evet. Ooo. Battle Royale modu mu geldi lan oyuna? Beste bende o yayın kaydını tamamlar, hiç canını sıkma sen. Önümüzdeki günlerde paylaşacağım onu, millet görsün. Yapıp onu üstünü kapatmaya çalışmak yok öyle bir dünya. Nükleer Winter. Ne ayrıca bir Abi amaç ne? Görev alıyor. Ya telsizden sürekli görev geliyor. Telsiz var, koşacaklar. Battle Royale baya galiba. Battle ama Ford modu gibi bir şey mi bu ya? Fortnite var sanki. İnşa olayı da. 4'te de vardı ya mesela. Raid gibi şeyler mi acaba bunlar? Abi ne bileyim hiç ilgimi çekmiyor ya. Ben aslında şey olayına sıcak bakan birisiyim ben. Fallout'ta co-op olayına sıcak bakan birisiyim. Aynen Bethesda, Battlefield 5, Battle Royale gibi. Firestorm. Şu anda hiç. Evet, Battle Royale abi, Battle Royale. Harbi mi lan? Battle Royale en son bak tek kaldılar Batı çemberin ortasında. Aynen bak 10. Oha ya. Millet delirdi şu an, bağırıyorlar. Fallout inşaatın ihtiyacı olan şey Battle Royale kesinlikle. Vay arkadaş ya, ulan var ya harbiden Fallout'ta. Fuck yedi. Ya bitti lan, furya bitti neredeyse yani. Bildiğin Twitch'e reklam vermişler ya, gerçekten kanallar. It's a great free addition to an already huge game. We love playing it and we think you will too. Ya bağırmayın ya. Allah Allah. Yemin ediyorum her sene kalabalığın arasında kesin adam karıştırıyorlar bağırsınlar diye ya. Şey var ya lan, bu keçiler var, bağırıyorlar. Onlardan. Abi şunu bağıran keçi tutmuşlar. Hayranıysan eğer. Siktir giden diye mesela ki. Ya abi bak. So jump in tomorrow. We can't wait to see you. Thanks again. Çok konuşmamaya çalışıyorum. Havalı köpekler. Aziz Reis.
Remember, everything we've talked about that's coming this year is free. We get to represent hundreds of passionate developers across 4 studio locations in North America working on multiple projects. Yes, we're still hard at work on our next-gen RPGs, Starfield, and of course, Elder Scrolls 6. We know how precious these game worlds are to all of you, and they are to us. We know the time you spend in them is important. Keep telling us what you love, what you'd like to see us do better. Thank you again, everybody, for your support, but really, even more so, I want to thank everybody for believing us. Thank you. Yeşil renkte yapsam böyle. Neyi? Yeşil gaz yaparsın abi. Değil mi? Hani alev yerine biraz daha Fallout'un temasına uygun. Nükleer serpinti yaklaşıyormuş gibi. Ooo. Ne? Shinji Mikami geldi. Evil Within mi geliyor ciddi? Ana ya da yeni bir ay. O zaman Evil Within. Evil Within 3 geliyor mu ciddi? Şey olabilir mi lan? Hiç olacağım. Şalaf Dent diyeceğim ama onu EA yayıncılığını yapıyordu. Mikami Reis ya adamım. Hiç inanmıyordum vallahi gelebileceğine Evil Within 3'ün falan. Hiç inanmıyordum. Lan Reis sen de benim gibi oldun be. Allah'ına kurban senin. Az önce bahsettim Mikami hiç gözükmüyor falan diye. Oo okey. Tokyo'da çalışıyorlar. Senin Miyazaki gibi değil en azından. Çıkıyor adam bom konuşuyor. İzliyormuş arkadaşlar. Aha bir an Japonca'ya döndü. Bak da olmuyor. Kyo Majima'nın yeri yok ya. Ne demek abi? Yok Japonya'daki arkadaşlarım izliyor diyor. Onlara selam gönderiyorum diyor. I am excited to announce the next game from Tango. Ne yapacaksın lan? Tango'dan yeni. Aa yeni şey. Tokyo. Death Stranding'in Japonya versiyonu. Yeni IP. Bu beni heyecanlandırdı. Yeni IP dur bakalım. Bu beni heyecanlandırdı. Yani abi yeni IP lan yeni bir şey var Bethesda'nın elinde. Reis. Ulan adamı aldık görüyor musun? Oyun geldi sunuyor. And rid the city of a supernatural evil. Action I adventure. think you're right. Paranormal yaratık. Paranormal yaratıklarla savaşıyorsun. Ghostwire Tokyo. Here is creative director at Tango, Ikumi Nakamura. Hadi bakalım gel bakalım Ikumi Nakamura. Aman Nakamura başarılı olmuş. Biraz önce girişteki kız işte. Biraz önce girişte konuşan kız. Ya neşeli bir şey yapıyor. Bakalım İngilizcesi nasıl onu merak ediyorum. Evet klasik Japon. Klasik Japon. Bunlar niye L'yi söyleyemiyorlar? Yok abi ya adamlar hani L diye şey yok. Hani şey diyemiyorsun adama. Bak sen L demiyorsun, sen R diyorsun. Ne fark sen ne fark hani. Bu ne anime Don't karakteri force yourself. Don't force yourself. Don't force yourself diyor. Just don't force yourself. Yok ya Japonlar böyle şey yapamıyor abi ya. We are making a new kind of action adventure game. It's spooky. But not the survival game that we are known for. Mikami'den zaten korku olmayan People are şey. vanishing in Tokyo. İnsanlar Tokyo'da kayboluyor. You must find out why. Neden oldu? Anlaşılan elinizde bir şey yok. Konsept arttan başka bir şey yok elinizde. And the occult. You have to explore the world. Bir gecelik face challenges to uncover the truth and save humanity. Okay. In the game, you will meet spirits, some dangerous, some peaceful, and survivors that each have their own stories. Ya işte kim zaman... Çok cringe oluyorum ya. Çok cringe oluyorum ya. It is normal or paranormal. Normal, paranormal. O abi Death Stranding. Every time I go to the office. Oh, no, please stop. Just kidding. Please stop. Stop. Just speak Japanese. Please speak. Just speak Japanese. Gösterici yok. Thank you. En son Japonya bağladı. Thank you. Lütfen ne diye araya da bir. Lütfen izleyine bağladı. Kız anime karakteri gibiydi. Japonlar böyle oluyor. Normal bir Japondu yani hatun. Ya bayağı iyi de suratlar çok garip duruyor. Suratlar biraz yıllar evvel ölmüş gibi duruyor. Güzel. Of be ya bize new IP ile gelin ya. Açık dünya, action adventure, korku oyunu anladığım kadarıyla. Normal olaylar varmış. Açık dünya kurtarmamız gerekiyormuş. Thanos.
Oo, herkes gidiyor burada. Ama o %100 çakmış be. %50 yarısını yok edeceğim değil, %100. Yalnız o Tokyo havasını Aa, köpeğe yazık olmuş lan. Anam Shiba bir de. Ay yerim onu. İnsanlar gitmiş. Yiyorlar Çinliler zaten. Bir tanesi hayatta bak hala. Bunlar neci? Uzaylı gibi bir şey lan bunlar. Bunlar da şey, X-Cam. Dark City'deki şeyler işte. Bu da bak, bu da şey Green Arrow. Arrow aslında değil mi? Yine korku temalı. Oo. Yalnız bugünlerde sahneye her çıkan ben yeni türde bir oyun yapıyorum. Daha önce görmediğiniz dik duruyor. Kojima bir yandan, Mikami bir yandan. Bir kere de bildiğiniz bir şey yapıyoruz diye. Farklı şeyi bir araya getirmişler. Şu an mindfuck bir... Ya şey... Ramen reklamı çıkıyormuş en başında. CGI aşırı iyi canım. Detaylar çok fena. Masanın üzerindeki çizikler. Final Fantasy demosu gibi. Bilinmezden korkma. Sonra saldır. Bilmeyen korkma. Bu kapşonun içinden kim çıkacak? Niye bu kadar suratını göstermek için zorluyorlar? Keanu Reeves. John Wick. Bilinmeyenden korkma, ona saldır dedim. Abi bir dakika, Ronin'de de Keanu Reeves mi oynuyordu lan? Evet. O Ronin dedi o değil ama o. Ronin o değil o. Yok, biliyorum da. Kaseti Hawkeye. Hawkeye var ya Endgame'de. Onun sonraki dönüşlü karakter Ronin diye geçiyor. Bir de en son şeyde birkaç sahnesi vardı ya Endgame'de de. Japonya taraflarında. Aynen işte. Hakikaten yani o onunla bütünleşti. Yalnız güzeldi bu ya. Ya abi yeni IP olması her zaman için. Yani oğlum onun gözüne ne olmuş lan? Mikami nerede dedik adam çıktı. Ben bir daha geleceğini düşünmedim bu arada, biliyor musun? Kızağa çekmişlerdir artık diye. Demek işte Evil Within 2'yi başka birine yaptırıyorlar da ya. Hani Evil 2'yi başka bir yönetmene vardı. İspanyol biri vardı. Ne oluyor lan? Arkonersx teşekkür ediyoruz efendim aboneniz için. Sağ olun. Sabahın bu saatinde, gecenin bu saatinde teşekkür ederiz. Demek ki Mikami bununla uğraşıyordu abi demek ki. Öbür herif şey yaparken, Evil Within 2'yi yaparken Mikami yepyeni bir şeyin peşinde koşuyordu. Güzel ya. Çok sevindim ben. Sizin Twitch şeyinize sokayım. Don't feel the Ama etkileşim bayağı arttırmışlar bu herifle ha. İyi oldu valla. Yürüyeyim. Sevindim, ben de sevindim. Enteresan, değişik bir şey bence. Mikami'nin genelde farklı oluyor ya yaptığı oyunlar. Ben bir Renko işi oynayamadım. Şey vardı zamanında, PN03 vardı. Gamecube'e özel. Sürekli dans eden bir karakter vardı. Çok kötüydü yani. Gamecube'de bunlar zamanında bir anlaşma yapmışlar. 5 tane özel exclusive, Beautiful Joe falan filan da vardı. PN03 müydü? Tam hatırlamıyorum. Belki başka bir şey de olabilir adı. Abi sürekli dans eden bir karakterdi. Onu yapıyorduk, ateş ediyorduk. Aslında mantık böyle güzel olabilirdi ama şey oldu. Mecha Dragons mı dedi o? Shadow of Them ne vardı? O da normalde korku oyunu olacakmış abi. EA şey yapmış. Korku gibiydi aslında. Değiştirim, yani ama bayağı bir değiştirmiş herhalde. Ben oynamadım bak böyle. Komedi oyunuydu. Değişik diye. Oynadım bak, fena değildi. Bir kitaptan esinlenmişler ondan. Hakikaten şey mi yapmışlar? Suda 51 diye bir tip var ya. Suda 50 ile beraber yaptık. Suda 51, havada 52, yerde 53. Ama iyiydi ya bu. Karada 54. Tahtada 55'ti. I just want to shout out to our friend Greg there, the one in the video that really loves dragons. I'm happy to say, Greg, The Elder Scrolls Online has dragons. Right now, in fact, players are deep into the season of the Dragon, our year-long story about greed, revenge, bad people, and of course, 13 milyon mu ne oyuncusu varmış herhalde. Yani büyük ihtimalle top şeydir o. Tonight's focus on the community resonates with me and everyone at ZeniMax Online. Bir şey duyuruyorlar herhalde bak. Elsewhere başka bir yer yani. Elsewhere. Yani ben de ilk başta öyle okumak istedim onu ama sonra dedim dalga geçerler öyle. Yok ya, cidden o kelime oyunu yapmışlar abi. Elsewhere. Başka bir yer. Of the world of Tamriel. İyi de Elder Scrolls Online'da dinozorlar yok muydu? Thank you for making ESO the extraordinary adventure it is today. The past year has been a huge success for ESO. More Game of the Year awards, millions more players have joined. Ya oğlum yeter artık ya. Bir tane var orada, o bağırıp duruyor, yavşak yüzü oluyor hepsi. Her sene bir tane yavşağı yerleştiriyorlar kalabalığın içine. Abi çok yani bokunu çıkarttılar. Harbiden var, bir şey olsa bağırsak anlayacağım da. ESO just keeps getting bigger
and better. Just a few days ago, we launched The Elder Scrolls Online Elsewhere, the latest chapter in the game where you're able to visit for the first time the homeland of the Khajiit, as well as control the dead as the new Necromancer class. Khajiit'i sadece mimlerden biliyorum. If you haven't played it yet, Elsewhere is the perfect starting point for new players. Arkadaş yeni çıkan bir şey nasıl Elsewhere'de perfect starting point oluyor When bu we oyunu announced anlamıyorum Season of ki the Dragon, we kicked it off by showing you a video about how dragons were unleashed on Elsewhere, and we ended with a cliffhanger. Now, I'm really excited to show you what happens next. Check out the world premiere. Ne bağırdınız reis ya? Ne bu? Elder Scrolls Online mı? Ghost of Tsushima 2. Online'da bir şey mi geliyormuş? Bu oyunları da ne desteklediler ya? Bu yeni bir şey mi? Destek? Açılım da. Yani işte Ejder sezonu gibi bir şeydi. Online değil mi? Etkinlik falan. Yalnız yıllardır iyi desteklediler bunları ha. Hala oynayan var demek ki. Abi işte E3'ten önce açıklamışlar ya 13 milyon oyuncusu varmış. Da şey mi 13 milyon aktif oyuncu mu? Ya da çıktığı andan itibaren şu ana geçer zamandaki 13 oyuncu mu bilmiyorum. Hiç de denemedim ha. Bir kere mi ne denemedim? Ben hiç oynamadım abi ya. Şey mi acaba? Tek MMO tarzının bana uygun bir tarz olmadığını gördüğüm için. Valla ben Doom Eternal'ı bekliyorum ya. Mikam abi sürpriz oldu da. Evet aktif oyuncu olmasına imkan yok canım yani mesela bugün World of Warcraft'ın ne kadar aktif oyuncusu vardır acaba? Kaç tane böyle markada kaybolup gitmiş MMO oyunu var? Bir ara Wildstar vardı. Çok büyük şeylerle duyurup çıkarttılar. Silindi gitti. Free to play oldu falan. Kaç tane de MMO daha böyle silindi gitti ya. En büyük zaten Star Wars mesela. O kadar yok diyalog ağacı, şu bu seslendirmeler. Hiçbir işe yaramadı. O zaten BioWare'in var ya başındaki adamların gitmesine de sebep oldu. Çok büyük bütçeyle yapılmış bir oyundu o yanlışım yoksa. Var mı acaba bilen ne kadar şey var? Elder Scrolls Online mesela şu anda 23 demiş. Elder Scrolls Online oynayan var mı aranızda? Hı? Elder Scrolls Online oynayan ve iyi yanı nedir? Elder Scrolls Online'ı oynama sebebiniz nedir? Bu soruya cevap veren her 10 kişi. Ben oynadım bu sürede sebep ama neden? Kafein ben neden oynadım? 3 gün oynamışsındır. Var nefret ediyor. Güzel oyun abi. Shadow of Phoenix. Neyse güzel. 2 saat. Bende de var PlayStation. Belki oynarım. Sebep söyle. 3 senedir oynayan var. Prospektif 3 senedir oynuyorum demiş. Elder Scrolls aynı. Ben de seviyorum Elder Scrolls. Skyrim'in kaç saat oynadım? 500 saat oynamışım. Columbus demiş ki bireysel oynayabiliyorsun. Single player tadında yapmışlar ve sürekli girmen gerekmiyor. Bir yerden bir yere koşuyorsun demiş. Görevleri güzel. Vallahi hiç ilgimi çekmiyor bu sinematikler artık. Şu Puma arkadaş benim ilgimi. Sanırım geçmiş benden bu sinematik olay. Blizzard'ın bu E3'le hiçbir alakası olmayıp tamamen kendine ait bir şey var BlizzCon. Ne kadar güçlü bir marka olduğunu gösteriyor aslında. Ve deli gibi ilgi bir de şey ya, paralı satıyorlar. Kaç, $200 mı? İzlemeyle paralı satıyorlar böyle. Mikrofona ne olur vurmayın. Mikrofona kim vuruyor? Ben vurmadım. Dost uyumuyor. Dost şu anda bir telepatik yolculuğa çıktı. O ejderhayı Dost kontrol ediyordu. Fragman bitince de uyandırıyordu. That's right, another cliffhanger.
You may have recognized the return of Sai Sahan, the legendary Red Guard Swordmaster. Abi çok fazla bağlan insan var. Benim harbiden sinirim part of the bozuldu. original 5 companions. He's back as the leader of the Dragon Guard, a group of dragon hunting warriors you've seen in other Elder Scrolls games. He'll be featured in our 4th quarter story DLC named Dragonhold, which will complete the season of the Dragon. We've got a lot more to share about the return of Sai and the Dragon Guard, which will unveil at QuakeCon later this summer. Ona da para vereceğim. Alın, cüzdanınızı size verelim. Before then, keep an eye out for a dungeon karşıyım, tamam, DLC adventure called ya belki de heyecan verici duyuracağım da sürekli baksana abi. Belki bunlar bu arada biz takip etmediğimiz için oyunu gerçekten de böyle ana konuda bir yerlerine kaçıyormuş gibi bağırmaları normalmiş gibi. We're humbled by your enthusiasm. Your enthusiasm for the game motivates us every day. You guys are serious. Bitse de ben uyusam ya. Sabah işe gideceğim. But I have something else to talk about. The Elder Scrolls Online isn't the only game in development at ZeniMax Online Studios. We have several other projects, one of which we're ready to reveal tonight. And to tell us all about it is the game's creative director, Kira Schlitt. Vallahi yat aşağı hiçbir şey yok abi şu an. Ersin'e bakın, Ersin oralardadır. Bağıran Ersin'dir diyor. Hi everyone. Hay. Bak yabancılar tweet atmaya başlamış bağıranları susturun diye. Hadi ya. Imagine a classic Saturday morning cartoon in free-to-play mobile game form. Let's take a look. Şey mi? Kart oyunu mu? Yok. Tekelim. Commander Keen? Commander Keen eski bir karakter değil mi abi? Çok eski bir oyun değil mi Commander Keen ya? Mobil oyun olmasaydı şu an çok heyecanlı olurdu. Commander Keen'i tanıyan var mı? Commander kimdir? Ve nedir? Bunu ayrıntılı anlatacak. Dost oyunu falan da biliyorum. Cartoon Network çizgi filmlerine verdim. Dost oyunuysa Commander Keen Don't Give a Fuck diye şarkı söylediler lan. Wolfenstein 2. Commander Keen abi eski. Evet, aynı gene kaslı maslı bir karakter bir Commander Keen. Hatta mor bir tişört falan vardı. Böyle çizgi film mi var? Yok, çizgi filmi çok var ama Commander Keen diye bir oyun hatırlıyorum eski bir. So, there's a new branch on Commander Keen's family tree, and they're heading to Allah iOS kahretsin, and inşallah Android. batarsından markalarını If you're yiyin. hearing about Commander Keen Activision for the first bölüşüyor. time, it was one of the first PC action games created by id Software in the early 90s. Yeah. Gayet Abi ben Doom Eternal için şey yaptım ya. Ya şimdi Mikami'nin oyunu benim için bonus oldu açıkçası. Haber gibi lan, haber. All of us at ZeniMax Online Studios want to give a really big thanks to our friends at id for trusting us to deliver our modern take on this classic game. So, tonight, as we introduce Commander Keen to a new generation of players, we're also introducing the next generation of heroes. Meet Billy. And Billy. Twin geniuses who follow in their famous father's footsteps. The new commanders are of course funny and powerful, but the game is also full of enemies, allies, and some really bad guys. The twins build wacky gadgets from household items to save the Earth from certain alien destruction. Drag and drop gadgets to summon allies, attack enemies, and move through the environment. Choose from a caboodle of contraptions to conquer challenges. And try saying that 5 times fast. The twins go on adventures in story mode, which tells some of the classic oyunun mekaniği de çok şey gelmedi bana ya bu arada. Hani nice mobil oyun var böyle bağımlılık yapabileceğin. You'll overcome aliens, collect power-ups, and explore Mars yani mobil and sektör, beyond. yani sen ben çok şey yapmıyoruz da çok büyük bir sektör. İnanılmaz. Konsolu tokatlıyor yani. A real-time, head-to-head race büyük ihtimalle bunlar Fallout Shelter'dan da çok büyük, fazla memnun kaldılar. Yani güzel geri dönüşler aldılar. To gain ultimate victory. Commander Keen will soft launch this summer on iOS and Android phones.
Please go visit gokeen.com to pre-register to receive unique in-game rewards and hot Commander Keen launch updates. We really can't wait to kick some asteroid with you all. Kelime oyunu. Kick some asteroid. Ulan abi şaka baka Fallout'a Battle Royale diyorlar lan adamlar. Bir de yani Battle Royale furyası gitti neredeyse. At Bethesda, we, like you, love mobile games. In addition to Blades and the upcoming Commander Keen, millions of you have enjoyed Fallout Shelter, which has now reached over 150 million downloads and counting. O Fallout Shelter, ben E3 2015'e gittiğimde duyurulmuştu yanlışım yoksa. 4 sene oldu bak, 150 milyondan fazla oyuncusu var. So you could experience the Elder Scrolls in a new way. This year, the Legends community has continued to grow thanks to a lot of upgrades, new features, and new content. It's a great experience for a night of gaming or a quick match over a cup of coffee. Bethesda tarikatına dahil ya da bilmiyorum. Yeni bir şey mi tanıtıyorlar? Ha yok lan. Ya yeter da yeter. Kart oyunu güzel mi acaba? Ya mobil oyun üzerinden de konferans yaptı herifler ya. Şey geliyor aklıma ya. Neydi o film Dost? Şeyin oynadığı, dilimin ucunda Fransız ünlü aktörün oynadığı. Jean Reno'nun. Bunlar günümüze geliyorlar ya. Modern zamanlara gelen iki böyle şövalye gibi bir şey vardı. Savaştan evet, çok güzel film. Eski değil mi? O geldi aklıma. Evet biraz eski abi. Neydi o ya? Dilimin ucunda. Neyse o geldi aklıma. Asterix Obelix değil ya. Asterix Obelix değil. Jean Reno'yla yanında da işte Gerard Depardieu mu oynuyor? Emin değilim de şeyi hatırlıyorum. Gerard Depardieu'nun oynadığı bir film var ama orta çağ filmi değil yani. Güzel bir filmler var ama bayağı komik güzel. Evet, Jean Reno'yla Gerard Depardieu. Akıl hastanesinden kaçıyorlar birlikte. Evet. Çok güzel. Twitter mı gönderiyorsun lan bu? I am the guy at the Bethesda E3 conference who is screaming at everything. I'm screaming for help. Yardım çağır. Acaba güzel mi ya? Bu şey. Abi firmalar öyle zor atılıyor çünkü. Biraz da görünürlük sağlıyor abi. Gerçi oynayan var mı diyeceğim de çıktım ondan emin değilim. Grant gibi bir şey mi? Download for... free now diyor. Bir deneyeyim lan ben bunu. See? Dragons. If you enjoy other card games but are looking for something that provides a little deeper challenge, you can download Legends for free on the App Store and begin playing tonight. Legends' next expansion, Moons of Elsewhere, will be available on June 27th for PC, Mac, mobile, and tablet. You can head over to Bethesda.net to get a glimpse at the new cards and content, or play it this week in our booth. I'll see you there. Now, speaking of new content, 3 weeks ago we released Rage 2, and now Insanity Rules. And now Insanity Rules for millions of players around the world. Yeni yetenekler falan gelse var ya. Birkaç tanesi boştu. A critically acclaimed open world shooter. We've already added community challenges that reward you just for having fun in the wasteland, and we've got a lot more planned with new features rolling out this week. The world of Rage 2 will become even more unpredictable and even more insane. Take a look. Ne yapacaksınız lan? Biraz daha dünyasını doldursanız güzel oyun aslında. Şu çok güzel bir silah ya. Direnç karakter. Ana! Var mıydı lan? Ben hiç denk gelmedim. Belki yenidir. Bizde de yapmadım. Oğlum şu boss fight'lar falan o kadar boş ki. Ha bunları böyle gösteriyorlar ama hiçbir numarası yok abi ya. Aa bir dakika, Pilotable Mac diyor lan.
Ulan ben de diyordum ki oyunda niye yemek koymamışlar, çarpışıyoruz, her şeyi sürüyoruz da. Acaba bedava mı gelecek lan bunlar? They are coming. Ne? Zombi mi? Ne lan bunlar? Rise of the Ghost. Malt değil, gelebilir mi? Buna var mı öyle bir alt şey? Yani oyun mekanikleri çok güzeldi. Ana! Silah mı? Şu yoktu lan. Nek acaba konuşacak mı ya? Şu Mek olayı bak ilgimi çekti ha. Oha! Bir dakika ya. Yeni hikaye. Yeni yapmışlar. Yeni yetenekli. Abi bunu parayla satmayın ya. Beleş gelsin de oynayalım. Bir dakika. Bunun var mı Game of şey Season Pass falan filan? Valla emin değilim abi ya. Please welcome executive producer at Machine Games, Jörg Gustafsson. Oğlum niye böyle Witcher 3'ün müziği çalıyormuş gibi hissediyorum? Dın dırı dın dın diye başlayacakmış gibi. After liberating America from the Nazi scum in Wolfenstein 2, The New Colossus, Nazi scum. This year we take you back to Europe with 2 new Wolfenstein games. First, we are bringing Nazi killing into virtual reality with... Ne? Cyberpunk. Oğlum virtual reality dedi lan. Vardı, duymuşlardı. As a hacker working for the French resistance, virtual reality Wolfenstein oyunu. Doom'u hatırlıyorum da. And turn them against their creators. Abi acaba memnun kalıyorlar mı? Ya memnun kalıyorlar ki bak bunları duyuruyorlar ha. And it's playable this week in our E3 booth. Şimdi Unreal Shooter gibi duruyor ya. Öyle mi acaba? So mecha vardı ya, onu kontrol ediyoruz. And if you haven't fought Nazis in VR, you don't know what you are missing. But as I said, we have Young 2 new Wolfenstein games. Young Blood. This summer we are going to be launching Wolfenstein Youngblood. Ha, this summer dedi. Demek ki bir önümüzdeki bir hikaye çıkacak. With a gameplay experience that is bigger than any previous Wolfenstein game. Allah Allah. You will have more weapons and weapon upgrades than ever before, more ways to customize your playstyle, and of course, even more evil Nazis to kill. Aliket Kemal Temmuz. Ben de öyle hatırlıyorum ya Temmuz. Evet. And in Youngblood, you can kill those Nazis with a friend. Co-op. Yes, Wolfenstein is going co-op. Youngblood is set in the 1980s, 2 decades after the new Colossus. BJ Blazkowicz is missing in Nazi-occupied Paris, and it's up to his twin daughter. Paris şey, Nazilerin ele geçirdik. Oğlum zaten ne şey Amerika'ya kadar gitmiş adamlar, ne Paris'i. In Youngblood, you can still play by yourself, Blazkowicz'i arıyor. or you can partner with a pal to double up on shooting, stabbing, alternatif and 80'ler, alternatif şey 50'ler derken herifler günümüze kadar geldi. Check it out. Wolfenstein. Paris, Nazi country. That's where Papa is, so that's where we're going. We can find him. Vay be. Blazkowicz bayağı yaşlanmış. I may have an assignment suitable for 2 Nazi killers such as yourselves. Kızların diyalogları falan çok hoş yapmış. Daha güzel duruyor ya. Colossus nasıl yapmış ya? Ben niye Colossus'u hala oynamadım bu arada? Evet, co-op. Umarım level design'ı da ona göre yapmışlardır ya, abi yani. Dünyayı nasıl yaptılar ki? Harita tasarımı falan.
Bunlar da Polonyalı güzeller oluyor ha. Babaları Polonya asıllı, anneleri de yine Polonyalı diye biliyor. Oyun haritasını parçalamalı falan çok iyi ya bu oyunda. Oyunda haritayı böyle biraz daha büyütmüş. Farklı yerlerden girme, altta. Kaç para acaba ya Steam'de falan? İndirimliyse aslında alıp oynamak lazım. Bunda da muhtemelen biraz daha zaten onlara bir şey okumuşum. Biraz Dishonored'ın haritasına benzetmişler. Yani daha geniş oluyormuş. Farklı ilerleme. Tam benim kafamda bir kurgu yapılmış trailer olarak. Sesle oyunun şeyleri, silahlarını. Karakterler iyi ya. Önceki fragmanlarda böyle bayağı eğlenceli geliyorlar. Ben kaçırdım tabii uyuyakaldığım için. Wolfenstein Youngblood releases on PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Şey oldu lan dost, bir tane adam var böyle PC telefon açıp soru soruyorlar. on Hocam July şöyle böyle falan 26. yatıyor. Evet ben konuştum evladım senin işin tamam. Biliyor musunuz onu? Yükleniyor ya, upload yapıyor. Ama onun gibi oldu, birden böyle geldin ya geri. Thank you. Switch'e de geliyormuş. Ha? Switch'e de gelmiş zaten. Özür dilerim. Ben az önce. And now, I'd like to welcome to the stage my dear friends from Arcane Lyon, who worked with us on these two Wolfenstein games, Dinga and Sebastian. Aha! Ne yapacaklar acaba? Pireye bir şey gelir diye zaten geldi de geçen sene. Tabii ya, sen 3 çizmemişsin abi. Ding bakaba. Hi, I'm Dinga Bakaba, I'm game director at Arcane Lyon. Bonsoir, I'm Sebastian Litton, art director. Arcane Studios. So, along with partnering with our good friends at Machine Games and Wolfenstein, we've been working on other projects at Arcane Lyon. And tonight, we're excited to announce our latest first-person action game. Dishonored 3. It's something innovative, stylish, and different from anything we've done before. Daha önce yaptığım şeylerden daha farklı. Yeni bir IP mi acaba? By saying bienvenue to the frozen island of Black Reef. Frozen Island. This is a place of mystery. Where bu adamların yaptığı şeyler heyecan verici oluyor ha. The game takes place during what we say in French is a period de folie, a time of madness. Hiçbir şey anlamıyorum dediğinden herifin. And now that we've given you a small taste of the world, let us introduce you to our two deadly rivals, Colt and Juliana. Düşmanla tanıştıracağız. Juliana ve... Yine mi ZHS'ler ya? Arcane Lion diyor yalnız lan. Arcane'in şubesi mi varmış? Olimpik Lion. O kim lan? Güzel var mı? It's a prison. Out here, we're trapped. We're free. Biz trap, biz diyor tutuklu kaldık, biz diyor özgürüz diyor. Allah Allah, İdris Elba mı lan? Ben de onu dedim ya böyle. Duymadım vallahi, kusura bakma. My life's purpose is on this island. Ya olay ne olacak ben anlayamadım şu biraz ya. X-Men Origins bu olacak. O ne lan, öldürdü adamı tekrar uyandı. Bunlar yeni bir Battle Royale türü mü acaba bu? Hikaye olarak bir şey. Yoksa şey mi? Multiplayer oyun. Bunlar sürekli birbirini alayıp nasıl biliyor musun? Multiplayer oyun, sen bir karakteri seçeceksin. Bunun sonundaki diğer karakteri olacak. Hikayede oynayacaksın. En sonunda multiplayer başka bir oyuncuyla son savaşı yapacaksın. Kazanmanın hikayesi. Ben bu oyunu hatırladım bir yerden. Spoiler olmasın diye söylemiyorum. Konusu ne olacak acaba? Ya konusu anladın mı? Hani mekaniği harbiden öyle olabilirmiş gibi geldi bana. Gene loop hikayesi ya. Gene loop hikayesi ya. Yeni moda loop mu ya? Güzel olmuş.
En azından yeni bir şey. Abi yeni bir şey. Giant House Steam'de bir problem oluyor mesela. Ulan az önce şeye bağırdığınız kadar bağırmadınız şuna. Harbiden yeni IP. Deathloop combines a mind-bending story with meticulously designed levels and of course Arcane's signature gameplay that lets you approach every situation any way you like. Because in the endless clash between these two extraordinary assassins, how you play is up to you. Plus, I think it's really fucking cool. Sizin oynaş şeklinize mi bağlı? Excuse my French. Yeah, maybe you should have said that in French. Maybe. Ejderha yok. But it's also pretty fucking true. Because we will take you on a trip unlike any other, and we really hope that you enjoy the ride. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup. It's a wonderful way to get away from all the pressures in life. I think the sense of community has really helped me as a person because I'm typically very isolated. It's definitely very confidence building. It's brought me out of my shell and stopped being an introvert. I could like be a hero and do all these things. You find really creative, really fun, really talented people. Meet people who are in my group that I've only known as a character. Probably made more friends online than I have in real life. The games that you bring out just helps people, honestly. My parents were refugees from the Vietnam War, which is why I'm also fascinated by elements of war. Playing these games just kind of put me out of the worry and the stress. I was in a dark place Geçen E3'te de böyle for a while, böyle bir şey and I told myself I wasn't going to be there anymore. And so now the only dark places that I'm allowed to go are in dungeons and ESO. Just being someone who is LGBT, it's nice to be able to sit down and play these games and feel accepted for who I am. It's really nice to see that their storyline has some sort of emotional effect on me as a player. And I just really admire the creativity that goes into the process of making these big worlds with these amazing stories. What the fuck is this? Building these fantastic worlds and telling these stories comes from a passion to deliver the very best experiences for our players. Hi, I'm James Altman, Director of Publishing at Bethesda. And I'm Robert Duffy, Chief Technology Officer at id Software. Tonight we have some exciting new technology to show you that can dramatically improve gaming. So for the past 2 decades, we've approached game development not by looking at what is possible today, but with a vision of what can be possible tomorrow. And at Bethesda, we're proud of our legacy of innovation, where again and again we've changed the industry. We were the first to use physics-based engines for sports games. We were groundbreakers with go anywhere, do anything, open-world RPGs. We are the inventors of the first-person shooter, which is now the world's most popular form of gaming. We are pioneers in downloadable content and the first to bring mods to consoles. And actually, since we first brought mods to consoles in 2016, there have been 1 billion mod downloads for Fallout and Skyrim. Konsollara mod özelliği getirmişler. O zaman da öyle 1 milyar tane mod verilmiş. Yes, that is the original VR headset held together by tape and worn by our very own Tim Willits. And of course, we are well known as developers of best-in-class engine technology with our id Tech engine. Bir kere yayında şeyde görmüştüm abi. Canlı yayın esnasında görmüştüm Ersin'i. Innovation and creativity is in our DNA, and all of these advances were done with one goal in mind: to improve player experiences. So tonight, we have exciting new technology to announce. We're going to show you the result of years of research and development. Cutting-edge game engine-based technology we've developed specifically for game streaming. Now, we'd like to introduce you to Orion.
Orion is a tremendous breakthrough in streaming technology. It is our name for a group of patented technologies that optimize game engines for performance in a cloud environment. Orion can work with any game engine and will improve player experiences no matter which game you're playing or whether you're streaming on Stadia, on xCloud, or another streaming platform. So, how does Orion work? Exciting game streaming services you've been hearing so much about have largely focused on hardware solutions to address the complex challenges of streaming. There's a lot of work. Yayında açıp bırakıp yatıyorsun değil mi ondan sonra? Horlamalarımız böyle sabah kadar şeye kadar. Akşama kadar. Kojima demiş ki E3 looks fun. E3 looks so fun. Ne kaldı şimdi geriye? Bizde İngilizce böyle. İyi oldu lan. Yani güzel oldu çok şey yapmıyorum. Ubisoft, Square Enix. Bir de Nintendo. Aynen. And happily, game developers Orion Technology is easy to integrate with your game build with our SDK. Ulan şey de yok değil mi? It means that streaming games will be faster and better with Orion. And Orion substantially reduces the cost of streaming for players and for publishers. So it won't matter if your friends and family are sucking up all the bandwidth or if you live far away from a data center. With Orion, you'll still be able to stream your game at max settings. Use the technology. Now, as with any new computer technology, one must ask the question: can it play Doom? Bir şey yoksa ben yatıyorum ya. Good question. Masters of Orion falan mı lan bu? Unrelenting, fluid, first-person shooter with native 4K resolution at 60 frames per second. Let's see. I'd like to introduce Shale Williams, tech specialist from id Software, who is showing you just that here live on stage. Tablet mi lan o? Telefonda oynuyorlar Streaming an oğlum. Orion-enabled Doom 2016 right now to that mobile device. Bayağı As you can see, there is no iPhone yani. reduction in Ya bu visual teknoloji fidelity. anlattı da şu an benim kafam ona basacak şey değil abi. Öyle mi? Ya bir farklı bir teknoloji anlattı, internet teknolojisi anlattı da. Stream etme mi acaba? Streaming dedi zaten. Tamam abi, streaming servisi Yani geç bandwidth'in ne kadar o başkalarının bandwidth'i ne kadar kullandığı yok. Orion bu şey, bu stream sistemi. By registering at slayersclub.com tonight. Benim kafa yok ya maalesef, onu algılayabilecek kafa yok ya. Yok be abi, işte stream servisi işte çok şey yaptı. Kim stream servisi duyuruyor abi? Tabletimle. Kendi ya. Stream Doom to your phone. Everybody could use a little more Doom in their Tabletimden falan lives. oynayabiliyorsun. Onu bir yakalayın ya. Onu var ya böyle orta çağda şeyleri, cadıları yakalayıp yapıyorlarmış cadı diye. O bağrını yakalayın abi. Bağlayacaksın kazanızı satayım. Tövbe estağfurullah ya. Aman diyeyim geldi. What you interfere with now is bigger than you can imagine. Oynarız ya her halükarda. Doom iyidir ya. Oyna lan. Oyna lan harbiden. Kılıç da gelmiş, bir şeyler oldu. Hexen'den falan besinlendiler acaba biraz. It is their time to give penance. It is their time to give penis mi dedi? Yaratıklar artık değişti. Oo abi çok iyi. Kolunu kırdı, dışarıya çıkarttı, boğazına soktu abi. Alev makinesi falan da. Şu öldürme çeşitleri. Abi akıcılık, silahlara. Ya bak şu oyunun mesela eğlencesinden hiç şeyim yok, şüphem yok abi. Yani. Ben Doom'u 30 saat falan sürüyor. Çevre etkileşimi falan var. 30 saat sürmüyordu değil mi? Ya 12-13 saat sürüyordu ya yanlış yoksa. Bana neden 30 saatmişim ya. Çıkış tarihi. Abi sonlara doğru birazcık tekrar ediyordu. O olmasa oyun güzeldi. Çıkış tarihi. Bu şeyde çıkar ya. Kasım'da çıkar. Stadia'da da var ya. Şöyle güzel bir soundtrack'le gelsin ya.
Acaba streaming serviste de Stadia mıydı ya? Stadia'da da ne? Stadia'da da olacak. Ha. That was awesome. This is awesome. Thank you so much. I'm Marty Stratton, the executive producer of Doom Eternal. And I'm... Thank you. And I'm Hugo Martin, the game's creative director. Yani biz gördük böyle. Şu adamın deri ceketi güzelmiş lan. As you just saw, bana verse keşke. We're not just building a world for Doom, it's an entire universe. Earth is on the brink of annihilation. It's being consumed by Doom 2'de olduğu gibi dünyada geçecek o zaman hikaye. Your crusade to save it will take you across dimensions to locations never seen before in Doom, from heaven and hell to the Sentinel homeworld and beyond. Yine Amerika kıtasını çevirmişler, koymuşlar gözümüzü. Koyunlular belki de bir de Anadolu'da olmuştu. Bir önce Anadolu'ya gelmişlerdi belki. There is so much to see and discover, but Doom is first and foremost about gameplay, and Doom Eternal promises to be the ultimate power fantasy. The fun comes from mastering the experience because you are the Doom Slayer, the strongest, fastest demon killer in existence, and nothing can stand in your way. Absolutely. Of course, the challenge in Doom is all about handcrafted combat. Birkaç bin dolar yoktur ya ceket. Var mıdır acaba? Onu çok güzel duruyor lan ceket. The game always has something new to throw at you, even deep into the campaign. Let's take a look. Hadi bakalım. Bunlar ne stres atar bunu oynarken var ya. Valla. Çıksa da oynasak deneyecek. Kapı açma, tırmanma. Bayağı park mı oldu? Bir baksana. Ateş. One up mı? Oğlum bayağı şey yapmışlar yalnız ha. Arcade oyunlar gibi ya. Toplama zıplama bolca eklemişler. Artı var baksana. Şunlara şöyle dağılmak nasıl arıyor ya. İçişleri de çok güzel yapmışlar ya, kim kurguladıysa ya. Biter zaten şimdi ya. Ben gibi olatıcı tıbı izlemeyeceğiz büyük ihtimalle arkadaşlar. Ben de bir şey yok, ben bundan sonra hiçbir şey izleyebilecek noktada değilim. Hala anlatıyor pezevenk, in lan aşağı. Allah Allah. Yaptığınız her seçim ne etki edecek ki? Kafasını mı koparacaksın yoksa en fazla. Etki edeceği That's right, I'll tell you, we absolutely can't wait for you to play it. And some of you won't have to wait too long. Bazılarınız If you çok are bekliyor. lucky enough to be in the room tonight, you'll have a chance to play it immediately following the show. Ha, orada standta falan. O çıkış tarihi söyledi de bitsin artık. And for those not here, but at E3 this week, we'll have Doom Eternal playable in the Bethesda booth all week. Yeah. Bütün hafta boyunca böyle şeyde But enough talk. Let's see how it all comes together. And watch as this perfect killing machine goes to work. Abi niye parça parça? Direkt kesin şu akıcılık beni bitiriyor ya. İzle dost, izle. Game Play. Burası dünya değil mi? Bu Mars'ta açılmış geçit herhalde. Mars. Müzikler ne alemde? Olay yerine atladı resmen. Şu sırtındaki şeyden acaba nasıl yararlanıyoruz ya? Alev püskürtüyor.
Lan silahları böyle almıyorduk daha önce ya. Düzelsinler onu. Sağdan soldan topladık. Güzel oluyordu animasyonlu. Böyle Quake gibi olmuş. Oha. Oh. Big fucking. Big fucking gun. BFG. Efekt şey. Ateş efektini bayağı şey yapmışlar aslında. Kafayı gömdü içeri. Farklı şeyler de var. Abi etrafta bak yalnız bayağı bir şey var ya. Hani topla zıpla tutun bilmem ne yapmak. İşte mesela bunu kullanmaya yetecek mi oyun, o da ayrı mesele. Zorlanıyorsan yap da. Kaçak oldum oğlum ben kafamı zor taşıyorum şu an. Zaten bununla bir son olur yani. Bir daha yakın var gibi. Ama lamba çok düşman var. Of. Aa bu. Bunu yapma demek ki. Dediğin gibi ya da bir seçenek mi? Hop. Gel. Vay bravo abi. Aklıma hep şey geliyor ya, böyle büyük beyin hani. Frank vardı ya kesin. Ninja kaplumbağalar. Geçen Ninja kaplumbağalarla bir yazı okumuyorsunuz. Alem. Ninja kaplumbağalar nasıl terör örgütü olması. Allah Allah. Yasa dışı örgüt olması. Çok büyük. Oğlum silahtan silaha, silahtan silah. Oh yeah. Aha. Şey falan bayağı güzel yapmışlar ya, deformasyonları falan. Zaten direkt vuruş hissini çok bekliyor. Ağzına. Oynanır ya. Güzel duruyor, zevkli duruyor. Oh, nice. Ya şu parkurları yapmak bana ne kadar rahat oluyor. Tavsiye edeyim mi? Şu zincir olayı da güzel ya. Evet. Ya, o Cyber'layım bunun yana. Evet, Cyber'layım. Şu. Bağıran mı? Nasıl gözün yiyor mu abi? Şöyle bir şeyler yapıyor. All right. That was classic. Yeah, that was awesome. Thanks. We're so excited because the gameplay that you just saw is just a piece of what you're going to play this week at E3. Yeah. Çıkış tarihi. But I bet a lot of you are wondering, when do we get to play Doom Eternal at our home? Well, you don't have to wait too much longer. Çok fazla eklemenize Not quite tomorrow. Yarın dedik galiba. Doom Eternal will release on November 22nd. Ha, 22 Kasım. Ulan bayağı oyun şey oldu yine ya. We're very excited about that, and we've got something really Ama mesela bekleyebilirim ben bu oyunu. An amazing collector's edition. We're really proud of. Yeah. Şey olmasın. Yeah. That's an actual helmet. Gerçek kask deyip şeydeki gibi Fallout'taki gibi plastik göndermesinler. Oo, nice duruyor ha. Güzelmiş ya.
Motorcu kaskı olarak. Ben bir şey söyleyeceğim. Her kafaya uyumlu olacak mı? Altında kim var kaskın? That's right. Keanu Reeves. Todd var. Keanu Reeves tabii. All right, well, we've got one more thing we know that you've been waiting to hear about. Our totally new Doom multiplayer experience. Okay. We call it Battle Mode. We've been developing this in-house at Itch, and it's unlike anything you've played before. Arkadaşlar benim pilim bitti, ben gidiyorum. Yat abi yat. Bir şey izleyebildiğim de yok zaten. Ve boş boş bakıyorum sadece. Yatağın üzerine toparlayıp ben yavaştan gitti. Soyunma ama. This is a first-person fighter, where it's demon strategy versus player skill. You know, we can't wait because we know you'll love the different play styles of the various demons, because each has unique movement, attacks, and abilities. They can even spawn AI demons to control the battlefield and help you take down the Slayer. It's strategic, competitive, and it's a ton of fun. And we can't wait to share more details with you this year at QuakeCon. That's right, a lot more to share at QuakeCon, but before we go, we do want to take a first look at Doom Eternal's new multiplayer. On behalf of our amazing team at id in Dallas and Frankfurt, Germany, we want to thank you all so much for your support. Thanks, everyone. Thank Benim oraya. Git sunar. Ha, multiplayer. Multiplayer'e bu sefer ekstra bir özen göstermişler anladığım kadarıyla. Şey olmayacak mı zaten? Yaratık olarak oyuna girebilecek falan. Ha, şeyleri zaten kontrol ediyorduk ya. Bundan önceki oyunda bir anladım. Bu direkt şey gibi olmuş ya. Left 4 Dead'in mobil gibi olmuş abi. Slayer health critical. Slayer killed. Round 2. Bir taraf yeteneklerini kullanacak, diğer taraf hızını kullanacak herhalde. Arkadaşlarınızla onlara cehennemde görüşeceğinizi söyleyin. Ne kadar cool şeymiş ki böyle. Mortal Kombat'ı. Çok eğlenceliydi onun yapısı ya. Another round of applause, please, from Marty Hugo and all of our presenters tonight. And for everyone at our studios around the globe that have worked so hard on the great games you've seen tonight, we say thank you. 2019 marks 25 years of Doom. So, to celebrate, we will be going all out with Doom at QuakeCon this summer. We're adding a whole host of panels and activities dedicated to Doom, which we call DoomCon. Yeah, see what we did there? We took out the Quake and put Doom. We hope you can come hang out with us in Dallas at our inaugural event in London. If you can, please tune in online. Until then, go to Bethesda.net for more info on all the games you saw tonight. If you're here at E3 this week, we'll have hands-on with many of our games, so be sure to stop by our booth. In the meantime, thanks for playing. Evet, Dishonored yerine yeni bir IP olmasına sevindim abi kendi adıma. Dishonored'ı sevmediğim için değil ama yeni bir şeyler, yeni mekanikler görmek her zaman. Hadi gidelim yapalım. Yeni oyunu iyiydi. He? Yeni oyun duymaları iyi oldu. Bu arada bu muhabbeti yapan kaç tane oyun görmüş lan? 3 tane oyun var herhalde. 12 dakika var. Bu şey It's like we hand you this malleable clay and you do these extraordinary things. Ha, Blair Witch'te vardı değil mi? Hadi bakalım abi. Biz de müsaadenizi isteyelim o zaman arkadaşlar. Arkadaşlar cidden Dishonored ve Prey bekliyorum. Hele Prey bekliyorum. Prey ne sattık ya abi? Oyun çıktığının ikinci ayında arasında $10 $15 satılıyordu. İndirim şeylerinde, sepetlerinde. Gençler. Aynen öyle, biz gidelim abi. Son bir 10 abone yapalım. Ne? Bir sonraki yayın mı? Ne bileyim abi, şeyin paylaşmıştık ama.
Game kaçtayım? Bakayım abi, bir saniye ben söyleyeyim. 7'de. Oo. Oğlum yarın şey yok lan. Limited Run var. Devolver Digital'e kalamadık artık ama ben de edeceğim. Ubisoft var 11'de abi, o kadar. Başka bir şey yok. PC Game Show mu zaman? Salı günü abi. Ha, sabaha karşı, pardon, o sabaha karşı. Sonunda başlayabiliriz ya. Niye? Ha. Yarın 8'de PC Game Show'da var mı? Ya bilmiyorum, ben hani siz ne düşünürsünüz ama. PC Game Show gerek yok ya. Evet, hadi biz de gidelim o zaman. Cümleten iyi geceler efendim, teşekkür ediyoruz. Var mı söyleyeceğiniz bir şey arkadaşlar? Anlat mı? Bakıyorum. Hadi bakalım. Görüşürüz hadi. Arkadaşlar görüşürüz. Bye. Son bir 10 abone daha geliriz. Hadi gidelim. 5 görüşürüz. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler herkese. Haydi hayırlı geceler.